Herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bu Peri Kızı Venüs'ün ikinci bölümü. İlk bölümünde vücudunu örmüştük. Ayaklar ve vücut kısmını tamamlamıştık. İkinci bölümünde de baş kısmını tamamlayacağız. Ve saçlarını yapacağız hep birlikte. Daha sonra da kıyafet bölümüne geçeceğiz. Şimdi örgümüzde kaldığımız yerden en son sık iğne azalt yapmıştık ve 12 tane ilmeğimiz kalmıştı. 2 sırada boğaz kısmı için örmüştük. Şimdi kafa kısmına geçtiğimizde sürekli artırma işlemi uyguladıktan sonra düz örme işlemine geçip daha sonra eksiltip kafayı kapatacağız. Şimdi boyun kısmında ilmeğimi sabitledim. 12 tane ilmeğim vardı. Şimdi artırma işlemi uygulayarak kafamı örmeye başlıyorum. Evet, her ilmeği çift batarak artırma işlemimize başlıyoruz. 12 ilmekti. Bu turu bitirdiğimizde toplam 24 tane ilmeğimiz olacak. Her ilmeğin içerisine çift batıyoruz. Her ilmekte artırma işlemi uyguluyoruz yani. Devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Artırma işlemi tamamladım. 24 tane ilmeğim oldu. Şimdi diğer artırma işlemine geçiyorum. Bu sırada da 3 sık iğne ör 1 artır yapacağız. 1 2 3 tane sık iğne ördüm. Bir tane artırdım. Yine 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 tane ördüm. Bir tane artırdım. Ve son artırmamı da yaparak artırma işlemimin sonuna geldim. Bundan sonraki artırma işleminde de 2 sık iğne ör 1 artır, sonra 4 sık iğne ör 1 artır yapacağız. Başlarken 2 tane sık iğne örüyoruz, ardından geldiğinde de zaten 2 tane boş ilmeğimiz kalacak. Her seferinde 4 tane sık iğne artırmış, 4'te 1 artırmış olacağız ama bu sistemi uygularken sürekli ard arda artırma yapmıyoruz. Bu da şöyle oluyor. Yüzde keskin bir artırma çizgisi meydana getirmiyor. Artırmalarımızı biz her turda dağıtmış oluyoruz ve belirli bir çizgi halinde yüzde çirkin bir görüntü vermiyor. O yüzden tekli sayılarda normal, çiftli sayılarda da ikiye bölerek yapıyoruz aslında. Temel mantığı bu. Şimdi ipim azaldı. Yeni ip alarak devam edeceğim. Şimdi dediğim gibi 2 sık iğne örüyoruz önce. 1 2 tane ördüm. Üçüncüyü artırdım. Bundan sonra 4 sık iğne örüp 1 artır yapıyorum. 1 2 3 4 tane ördüm, artırdım. Sıra sonuna kadar yapıyorum. Zaten 2 tane sık iğne kalıyor. Onu da düz örüp turumu tamamlıyorum. Sonra da 5 sık iğne ör 1 artır yapacağız.
4 tane ördüm. Bakın artırıyorum. 5.'de son 2 tane ilmeğim kaldı. Alıyorum. Yine 4'te bir artırmış oluyorum zaten. Sadece başlangıçta 2 sık iğne yaptık. Bu da tamam. Şimdi 5 sık iğne ör bir artır yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane ördüm. Bir tane artırdım. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Bu turu da tamamladık. Şimdi diğer artırma turuna geçiyoruz. Diğer artırma turunda da 3 sık iğne ör 1 artır, sonra 6 sık iğne ör 1 artır yapıp sıra sonuna kadar 6'da 1 artıracağız. 1 2 3 artırdım. Bundan sonra 6 tane örüp artıracağım. 1 2 3 4 5 6 artırdım. Bu turu 6 sık iğne ör 1 artır tamamlayıp sonra 7 sık iğne örüp 1 artırla 54 tane ilmeğe ulaştıktan sonra 11 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz. Artırma işlemlerimizi tamamlayalım. 11 sırayı da düz bir şekilde örelim. Sonra azaltma işlemleri için tekrar birlikte örmeye devam edelim. Evet, 11 sıra boyunca düz örgümüzü tamamladık. Tüm artırmalarımızdan sonra bunu yapacağımızı ifade etmiştim videoda. Şimdi artık azaltıp örgümüzü kapatıp kafamızı bitireceğiz. İlmek belirleyicimizi yine 11. sıramıza son ilmeğimize takıyoruz. Aslında yapacağımız şey çok basit. Yine artırma işlemi için uyguladığımız tüm sayıları sırayla geriden uygulamaya başlayacağız azaltma işleminde de. Yani en son 7 sık iğne 1 artır yapmıştık. Şimdi 7 sık iğne bir azalt yapacağız. Sonra 6, 5, 4, 3, 2, 1 deyip kapatacağız. Şimdi ilmeğimi tığıya alıyorum. Bir de söylemek istediğim bir şey var. Burada benim gibi boyun kısmı yapmayacak olan arkadaşlar burayı elyafla çok sıkı bir şekilde doldurmalılar. Burası sertleştikten sonra kafada eğilme bükülme çok fazla olmayacaktır zaten. Kafada çok fazla ağır olmadığı için gövdeyle dengeli bir şekilde taşıyacaktır. Burayı sabitledikten sonra biraz azaltma işlemini uyguladıktan sonra elyafımızı doldurmaya devam edebiliriz. Şimdi 7 sık iğne 1 eksilt 1 2 3 4 5 6 7 sık iğnemi ördüm, bir eksiltmemi yaptım. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yedi sık iğne ör bir eksilti yaptık. 6'ya geçeceğiz şimdi. 5 4 3 2 1 deyip kapatacağız. Tam kapatma işlemini yapacağın zaman tekrar göstereceğim. Güvenli bir şekilde kapatmayı ve iz bırakmadan kapatmayı. Eksiltme işlemimize buradan devam edelim. 1 2 3 4 5
alt. Yine artırma işlemindeki gibi çift sayıları bölebilirsiniz. İz olmasını istemezseniz, ama saç ekleyeceğiz diye ben burada doğrudan her sırada azaltma işlemini uyguluyorum aslında. 2, 4, 5, 6. Evet arkadaşlar, tüm eksiltme işlemlerini yaptık. Kafamızın son hali gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle çeviriyorum. En son eksiltmelerden sonra 6 tane sık iğne kalıyor. Düzgün bir şekilde kapatmak için bir iğneye ipimizi geçiriyoruz. Ucu pot iğneler de olabilir, hiç fark etmez. Önemli olan biraz kalın olması ve işimizi görmesi. Kafa kısmını tam olarak kapatabilmek için sık iğnelerin bu ön kısmından iğnemin ucunu sırayla geçiriyorum. Geçirdim. Yine buradan da geçirdim. Sıra sonuna kadar ipimi geçiriyorum. Geçirdikten sonra bakın iyice sıkıca çekiyorum. Burası 0'a 0 kapanmış oldu. Kapandıktan sonra ipimi kafanın içinde dikerek gezdiriyorum. Daha sağlam olsun, kayma olmasın diye gezdirdim. Son olarak bir düğüm atıp ipimi kestim. İğnemin arkasıyla burada çıkıntı olarak kalan kısmı kafanın içine hafif hafif yerleştirip kaybediyorum. Vücudumuz gördüğünüz üzere tamamlanmış oldu. Şimdi tamamlanan vücudumuza kollarımızı dikeceğiz hep birlikte. Evet, 20 sıra boyunca kolumuzda düz bir şekilde ördük. Bakın karşılıklı birleştirip kapatmıştım. Bunu kapatmadan önce de göstereyim, kolaylık olsun diye. Sıramı tamamladıktan sonra hem öndeki sık iğne hem tam karşısındaki sık iğneyi alıp bir sık iğne karşılıklı 3 sık iğne ile birleştirdikten sonra biraz uzun bir şekilde kesiyorum ki kollarımı kullanabileyim diye. Dikerken kullanabileyim diye. Evet, şimdi kolları dikeceğiz. Biliyorsunuz karşılıklı birleştirmiştik. Uzunca bırakmıştık. İplerimizi dikmek kolay olsun diye. Aslında örerken birleştirmek de çok iyi oluyor. Dikiş izi olmuyor ama bir sonraki videolarda artık bu yöntemi deneriz. Zaten kolay kol birleştirme yöntemi olarak bir videom vardı. Orada dikmeden kolları nasıl birleştireceğimi göstermiştim. Kolları karşılıklı bir şekilde hizalıyoruz. Ne yukarıda olacak ne aşağıda. Göz kararı ayarlıyorsunuz. Toplu iğne ile de sabitledikten sonra dikme işlemini gerçekleştireceğiz. Şu şekilde. Kolları diktikten sonra da saçları yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar, bebeğimizin kafa kısmını da tamamladıktan sonra saçları geçeceğimizi söylemiştim. Şimdi saçları yaparken videonun başına da belirttiğim lif ipini saç işlemi için kullanacağız. Şimdi belirli bir uzunlukta ben bu ipleri kesiyorum. Bakayım bu kaç santim olmuş. Biraz uzun olsun istiyorum peri kızın saçları. O yüzden yaklaşık 48 santim uzunluğunda kesmişim. Şu şekilde uzun defterleri, kitaplara sararak kesiyorum ben. Kolay oluyor. Sardıktan sonra şuradan kesince saçları kolay bir şekilde dikebiliyoruz. Böyle uzun bir iğne kullanacağım yine saçı dikmek için.
iplerimi burada bekletiyorum. Şimdi henüz göz işlemesini yapmadık. Saçlarımızı taktıktan sonra yapacağız. Kolları da dikmedim ben. İşleri bitirdikten sonra, saç dikimini bitirdikten sonra ekleyeceğim aslında. Şimdi yine saç ipi için kullanacağımız ipten bu iğneye bir miktar geçiriyorum. Çok uzun olmasına gerek yok ama çok kısa da olmasın. Saçı kafaya dikmek için kullanacağız. Kestim. Düğümümü atıyorum. Şimdi saç için kullanacağım bu iplerden şöyle yapalım. Lif ipinin zaten bir tanesinde 2 tane oluyor ip. Yani ikili ikili, dörtlü dörtlü alabilirsiniz. Hatta üçlü üçlü alalım. Daha kalın ve güzel dursun. Şimdi bir açık saç, bir de örgülü ve topuzlu saç olmak üzere 2 çeşit saç kullanıyorum peri kızında. Yaparken onu da anlatmaya çalışacağım. Şimdi hazır olan iğnemizi peri kızının kafasını ortalayarak, isterseniz iz bırakın, bir toplu iğne kullanın. Tam bu belirlediğim hizadan, yani tam alın ortasından kafanın arkasına doğru iğneyi itiyorum. Hatta biraz aşağı doğru iteyim. Kafanın böyle arka ortasından biraz daha aşağıda bir tık daha çıksın istiyorum. Çektim. Çıktı ipim. Buradan iyice çekiyorum, bakın buradan. Şimdi tekrar hemen çıktığım yere tekrar batıp alnının ortası dediğim yere tekrar çıkıyorum. İpimi içeri biraz sabitlemiş oldum. Gördüğünüz üzere çıktım. Şimdi ipimi bekletiyorum. Saç için kullanacağım bu 3 adet ipi aldım. Gördüğünüz üzere. Hemen ipimin çıktığı yere parmağımla tutup bir sonraki sık iğneye batıp diğerinden şu şekilde çıkıyorum. Çekip saçı sabitliyorum. Şimdi yine aldım 3 tutam ip. 3 4 artık siz bilirsiniz. 3 4 iyi ama çok kalın olmasına da gerek yok. Çok ince de olmasın. Şöyle hizalamaya çalışıp elimle düzeltip çıktığım yere yine göz kararı bir şekilde basılı tutup iğnemi batırıyorum. Hemen bir sonraki sık iğneden çıkıp saçımı sabitledim. Aynı işlemi arkadan çıktığımız yere kadar devam edeceğiz. Kaymamasına özen gösterin. Dikerken şu hizayı kontrol ederek dikmek lazım. Çünkü bazen yamulabiliyor. Yamulduğunda da şık bir görüntü olmuyor. Ona dikkat edin dikerken. Koydum. Yine iğnemi battım. Hizayı takip edecek şekilde bir sonraki sık iğneden çıktım. Gördüğünüz gibi şu şekilde izler oluyor. Devam ediyorum. Aldım. Yine göz kararı sabitledim. İğnemi aldım. Battım. Sonraki sık iğneden çıktım. Bu belirlediğimiz noktaya kadar saçlarımızı ekmeye aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, saç ekme işlemimizi gördüğünüz üzere tamamladık. En son kapatacağımız zaman da ipimizi burada düğüm yaptık. İyice sabitlemiş olduk. Şöyle saçlarımızı silkeleyerek düzenleyebiliriz. Biraz yamukluklar olacaktır saçların uçlarında. Yani şöyle dik yatırdığınız zaman da
elinizi şöyle biraz düzelttikten sonra şu şekilde hizalayıp uçlarını makas yardımıyla hizalayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle hizalayabilirsiniz. O en son yapılacak bir şey. Yani dikim işlemi bittikten sonra gözlerimizde işleyelim. Yeri belli olsun. Yüzümüzün hattı belli olsun. Sonra saçımıza şekil verelim. Saçımıza şekil verme işlemi bittikten sonra da 3. bölüme geçip peri kızının elbisesini, kanatlarını, ayakkabılarını ve saçına bağlayacağı küçük tacını örebiliriz. Ben yine saça şekil verirken şöyle önlerden arkaya ince bir örgüyle sabitleyip tacını buraya takıyorum normalde. Şöyle tutayım. Tacını kafasının burasından takıyorum. Ama aynı zamanda diğer ördüğüm modellerden birinde de saçı buraya sabitledikten sonra ördükten sonra da yanlardan topuz şekline getirip ikili topuz yaparak saçları sabitlemiştim. Buraya yine örüp bu şekilde döndürüp dikmiştim. Yine saçlar da bu şekilde sabit duruyordu. Yine sizin tercihinize kalmış. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Ama ben bu defa muhtemelen saçları açık bırakacak modeli uygulayacağım buraya. Şimdi göz içinde yine biliyorsunuz siyah ip lazım. Biraz ince olursa iyi olur. İşlemesi daha kolay olur. Yine küçük iğnelerimizden bir tane de olursa işimizi kolaylaştırır. Şimdi siyah ipimizden yeterli miktarda alıp benimki ince itamin iplerinden galiba ama normalde amigurumi iplerinde ben ortadan ikiye ayırıp inceltip o şekilde de kaş işlemesi yapıyordum. İğnemi geçireyim. Geçirdikten sonra göz işlerken aslında uyuyormuş gibi görünüyor peri kızı normalde. Bu görüntüyü verebilmek için de aslında bu şurayı burun gibi düşünecek şekilde bir toplu iğne bırakalım buraya. Buranın burun olduğunu düşünelim. Gözlerimizi ona göre hizalayalım. Ona göre yapalım diye. Saçları da şöyle bir düzeltelim. Kafamızın ortalama görüntüsü çıksın. Şimdi arkadaşlar burnunu hizaladığımız sıranın bir üst sırasından sona doğru gelip ipimizi ile birlikte iğnemizi geçirip şöyle şuradaki ikinci delikten çıkıyorum. Şimdi uyuyor şekli vereceğimiz için ip aslında aşağı doğru duracak ve biz bunu bu şekilde çekeceğiz yukarıya. İstersek bir sıra yukarıdan da yapabiliriz aslında. Bir sıra yukarıdan yapalım. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Gözümüzü şey yaptık. Burun olarak gördüğümüz yerin 1 2 ikinci sırasından yukarı çıkıp sona girdik. Yine 2 sık iğne kala iğnemi çıkardım. Tekrar girdiğim noktaya gelip yine iğnemi bir sıra aşağıdan çıkartıp bakın çıkardım. İpimi çekiyorum biraz. Çektim. Şuradan geçiriyorum. Gördünüz mü? Uyuyor şeklini vermiş olduk. Verdikten sonra yine ipim buradan geçip karşı gözümü yapmak için 1 2 3 4. sık iğneden 4. sık iğneden iğnemi çıkarıyorum. Bu şekilde burayı da sabitlemiş oldum. Şuralara kirpik yapacağız daha sonra 1-2 tane. Çıktım. Yine aynı şekilde burada 1 2 3 4 5 5. sık iğneden çıkmışım. 1 2 3 4 5. 5. sık iğneden çıkacak şekilde iğnemi
taktım. Taktıktan sonra yine aynı şekilde ipimi getirdim. Bir dakika, ipimiz şurada belli oldu. Bunu bu şekilde yapmayalım. Bebeği çevirdim daha iyi görünsün işlem diye. Buradan çıkmamıza gerek yok. Yine buraya battık. Diğer gözde yaptığımız gibi 2 sıra aşağıdaki sık iğneden çıkacağız. Çıkacağız ki sabitlediğimizde yine aynı açıyla göz şeklimizi vermiş olalım. 1, 2, 3, 4.'den çıkmışız. 5.'den çıkacağız arkadaşlar. Hata yapmışız. Onu hemen düzeltelim. Buraya batıp iğnemi yine gördüğünüz üzere şu hizadan, şuradan çıkartıp aynı şekli verip arkadan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi uyuyormuş hissi ya da gözleri aşağı bakıyormuş gibi o masum ifadeyi peri kızına gözlerine bu şekilde veriyoruz. Biraz elimize düzeltelim. Arkadan çıktık. Şimdi gelip iğnemizle gelip yine bu gözün kökünden çıkıp bir tane kirpik yapıyorum. Sonra yine çıktığım yerin bir aşağısından geçip yine kirpik yapıyorum. Kirpiklerim oldu. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Diğer kirpiğin sonundan çıkmaya çalışarak, biraz iğne küçük olduğu için zor oluyor bazen. Çıktık. Dilerseniz kirpiksiz de bırakabilirsiniz. Hangisini tercih ediyorsanız bu şekilde. İsterseniz kirpikli de yapabilirsiniz ama kirpiksiz daha güzel duruyor. Ben kirpiksiz yapacağım. Göstermiş olayım bunu da. Gördüğünüz gibi. Şimdi ipimizle birlikte kapatalım. Göz kısmını bitirelim. Ben burun yapmadığım için ufak bir dudak ifadesi yapıyorum peri kızına. Burun olmadığı için dudak ifadesi belirgin olsun diye hafif küçük bir şekilde aslında dudak tonlarında bir iple bir sıra geçiyorum. Şimdi onu da göstereceğim. Bu tamam. Bunu daha sonra gizleriz zaten. Burun olarak hizaladığımız yerdeki toplu iğnemizi çıkardık. Gözlerimiz gördüğünüz gibi hazır. Şimdi yine dudak rengi yapacağımız bir renkle de dudak hizasında sadece şu 2 sık iğneden geçip dudak rengini verelim. Şöyle bir ton kullanacağım ben. Çok ufak bir ip de olsa yeterli olacaktır zaten. Evet, iğnemi ipimi geçirdiğim dudak rengi için kullanacağım. Bakın şuradan sadece 2 tane sık iğne. Burası iyi bence dudak hizası için. Geçirdim. Şöyle düğüm yeri içeride kalsın. İpim kalındı, incelttim, ben 2'ye ayırdım sadece. Böyle ufak bir dudak rengi vermiş oluyoruz. Yine arkadan bir yerden çıkıp ipimi saklayacağım. İpimi saklarım daha sonra.
Evet arkadaşlar. Saçın şekli, gözümüz ve dudağımız şimdilik tamam. Kıyafetlerimizi giydikten sonra da en son yine saçımıza birlikte şekil verip allıklarımızla yanaklarımızı renklendireceğiz. Yine tacımızı örüp takarken de saçımıza şekil vermemiz kolaylaşacak. Şimdi ikinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde kafa kısmıyla saçlarını ve yüzünü tamamlamış olduk. Üçüncü bölümde de diğer aksesuarları olan kıyafet, ayakkabı ve tacını birlikte öreceğiz. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Üçüncü bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olup bana destek olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.